1843 yılında bugünkü Antalya Kınık. O yıllarda Britanya'nın Anadolu'ya gönderdiği arkeoloji ekibi Likya'da, yani günümüzde Antalya ve Fethiye arasındaki bölgedeydi. Ekip o yıllarda Likya'ya ikinci defa gelen arkeolog Fellows'un İngiltere'ye kaçıracağı tarihi eserleri toprak altından çıkartıp bugünkü Patara açıklarında demirlemiş halde bekleyen İngiliz savaş gemisine taşımakla görevliydi. Tabi ekipte bu önemli görev için çalışan fakat görevleri birbirinden farklı insanlar da vardı. Fakat öyle biri vardı ki görevi işte bu İngiltere'ye kaçırılacak 72 sandık dolusu tarihi eserin çizimlerini yapıp İngiltere'ye döndüğünde ise bu çizimleri gravür haline getirmekti. Bir İngiliz kraliyet ressamı George Sharp. İşte bu ressam, yani George Sharp, 1843 yılının güzel bir bahar gününde resim tablasını bu sefer aynı Fethiye'de yaptığı gibi yine bir Yörük ailesinin karşısında kurmuştu. George Sharp bazı günler asıl görevi olan tarihi kalıntılardan uzaklaşıp kadrajına bölgede yaşayan insanları da alıyordu. Daha önce ondan başka bir videoda da bahsetmiştim. 1843 yılında Antalya Kınık'ta bir İngiliz ressam çadırlarının önünde yün eğiren Yörük kadınlarının resimlerini yapıyor. Hemen arkalarında ünlü Santos Nehri akıyor. Daha da arkada tüm heybetiyle üzerinde Likya'nın başkenti Santos'un akropolünü taşıyan kayalıklar yükseliyor. Bir zamanlar Perslerin, daha sonra Romalıların kuşattığı Santos Kalesi'ni teslim etmemek için kendilerini ateşe atan Likyalı kadınların yerinde şimdi Türkmen kadınları var. O gün bir İngiliz ressam resimlerini çizdiği için en güzel kıyafetlerini giydiler. Çadırlarından en güzel eşyalarını çıkartıp İngiliz ressamımızın karşısına geçtiler. Son model bir yün eğirme tekerleğinin kolunu yavaş yavaş döndürdüler. Sazlardan yapılmış büyük bir kap, yine bir yün eğirme makarası, kabak sürahiler, çam oyma testileri var ve birkaç tane de kilim. Eminim bu manzara İngiliz ressama ne kadar garip göründüyse bizim Yörük kadınlarına da karşılarına geçmiş kendilerini çizen bir İngiliz ressam o kadar garip görünmüştür. Şanslıyız ki George Sharp bugün günümüzden yaklaşık 180 yıl öncesini 1843 yılının Anadolu'suna bakmamızı sağlayan bir pencere açtı. Öyle bir gravür ki neredeyse bir fotoğrafı aratmayacak detaylar var. En sağda kavak ağaçlarının altına kurulu bir yörük çadırı var. Çadırın hemen önünde ayakta durmuş bir yörük var. Sanki gravürün sağındaki yörük çadırına tezat, sol tarafta küçük bir ev ve yine aynı çadırda olduğu gibi bu sefer evin önünde oturan, arkası dönük başka bir adam var. Bu derme çatma kulübeler Fellows'un da ilgisini çekmiş olmalı ki Huts of the Turks, yani Türklerin kulübeleri başlığıyla Kınık'taki bu evlere ait çizimlerini kendi seyahatnamesinde yayınladı. Bunlar basit ama bir o kadar güzel, belki de çadırdan hallice bölgede yaşayan Türkmenlerin evleri. Bu güzel ve insanın içini ısıtan eski Anadolu görüntüsü bugün böyle görünüyor. Gravürde de gayet net görünen kaya mezarını fotoğrafta da rahatlıkla seçebilirsiniz. Kınık benim çok sevdiğim ve bugün de halen güzel bir yer. Ortasında yükselen kayalıkların tepesinde Likya uygarlığının başkentini taşıyor. Yunancası Santos, Likya dilinde ise Arna. Tarihinde Persler ve Romalılar tarafından 2 defa yakılıp yıkılan bu şehirden kalan her şey 1800'lü yıllarda İngilizler tarafından yağmalandı. Gariptir, işte bu gravürün çizeri de 1843 yılında 3 önemli tarihi eseri Kınık'tan İngiltere'ye kaçıran İngiliz arkeoloji ekibinin bir parçasıydı. Bugün Kınık'tan parça parça sökülüp İngiltere'ye, British Museum'a götürülen bu 3 önemli tarihi eser, ünlü Nereidler Anıtı, Payava Lahti ve Harpi Anıtı. Bugün British Museum'da sergilenen en önemli tarihi eserlerden sadece bazıları ve üstelik Anadolu'dan kaçırılıp İngiltere'ye götürülen tarihi kalıntıların çok küçük bir kısmını oluşturuyorlar. Bu Harpi Anıtı'na ait olup sökülerek İngiltere'ye kaçırılan kabartmalardan sadece bir tanesi.
Bu da Nereidler anıtının çevresini saran muhteşem güzellikteki rölyeflerden bir tanesi. Kusursuz bir güzelliğe sahip ve zamanının en iyi örneklerinden biri. Bu ise yine aynı derecede Likya sanatının en özgün örneklerinden bir tanesi. Bir Pers satrabına ait olduğu biliniyor. Bugün Kınık'tan, Likya'nın başkenti Arna'dan sökülen Nereidler anıtının kaidesini halen boş olarak görebilirsiniz. Diğer yandan bugün gördüğümüz Harpi anıtına ait kabartmalar ise İngiltere'nin izniyle dökülen alçı kalıplardan yapılıp Türkiye'ye getirilmiş replikaları. İşte bugün British Museum'da sergilenen ve Anadolu'ya ait bu eserler henüz yerlerinden sökülüp götürülmeden önce Arna Akropolü'nü George Sharf'ın da çiziminde görüldüğü gibi süslüyorlardı. Tüm bunların dışında George Sharf'ın neredeyse fotoğrafik nitelikte bilgiler bıraktığını görüyoruz. Özellikle bölgede yaşayan Yörüklere özel bir ilgi ve yakınlık duyduğu ve Yörüklerin de onu kabul edip benimsedikleri görülüyor. Bugün sayesinde 180 yıl önce açtığı pencereden geçmişe bakabiliyoruz. Uzakta tüm heybetiyle yükselen Likya başkenti, yakılıp yıkılmış sur kalıntıları, Harpi anıtı, Payavalati ve tam da manzarayı ortadan ikiye kesen Santos Nehri. Bugünkü adıyla Eşen Çayı. Likya'nın derinlerinden doğup Santos Vadisi boyunca genişleyerek ilerleyen, kumlardan aldığı renkle sarı nehir anlamındaki Santos. Ve tüm bu güzel manzaranın önünde sanki bu manzarayı taçlandırırmışçasına o gün en güzel elbiselerini giymiş, süslenmiş, tüm hünerlerini ortaya dökmüş eski Türk kadınları var. Evet, uzak zamanlarda bu defa 180 yıl önce çizilmiş bir gravürün bize açtığı pencereden eski Anadolu'ya, Antalya Kınık'a baktık. Kınık, bugün Kaş ilçesine bağlı topraklarından sökülüp İngiltere'ye kaçırılan tarihi eserlere rağmen UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aldığı halen güzel, halen etkileyici bir yer. Bir zamanlar kuşatılan şehirlerini teslim etmemek adına kendilerini yakarak kale surlarından aşağıya atan Likyalı kadınların hikayelerini halen dinleyebilirsiniz. Santos Nehri halen sarı akıyor. Nereidler anıtı İngiltere'de British Museum'da. Payavalati ve Harpi anıtı da British Museum'da. Kınık, Likya'nın başkenti Arna halen onları bekliyor. Bahar gelmiş, her yer yemyeşil. Bu cennetin ortasından Santos Nehri akıyor. Yörük kadınları o gün en güzel kıyafetlerini giymiş, çimenlerin üzerinde yün eğiriyorlar. Arkada sırtında torununu taşıyan yaşlı bir Yörük kadını var. Uzaklarda Likya'nın başkenti Arna yükseliyor. İşte 1843 yılında İngiliz bir ressam tüm bunları çizerken biz de 180 yıl sonra önümüzdeki ekrandan geçmişe, eski Anadolu'ya bakıyoruz. Evet, uzak zamanlarda bu defa 180 yıl önce çizilmiş bir gravürün bizlere açtığı pencereden eski Anadolu'ya baktık. Amacım eski Anadolu'ya, Anadolu tarihine farklı bir perspektiften bakmak. Gravürlerin, seyahatnamelerin penceresinden bakmak. Bana destek olmak için Uzak Zamanlar adını verdiğim bu kanala abone olabilirsiniz. Yeni bir gravürde veya bir tarih kitabında tekrar görüşmek üzere, herkese sevgiler.